Bir tarafta 1.969.000 liraya Renault Duster hibrit, diğer tarafta 1.866.000 liraya Tesla Model Y. Yeni bir videodan da herkese merhaba, ben Sefa Kandemir. Dostlar, bu defa bu videomuzda kendimizi tersine ikna edeceğiz. Tesla'nın satışa çıktıktan sonra birkaç dakika içerisinde stokları tükenen modeli Model Y'ye karşı yerli üretim olmasıyla öne çıkan ve hibrit motoruyla Renault Duster neden tercih edilmeli? Bu videomuzda Renault Duster'ı Tesla Model Y'ye karşı neden tercih edebiliriz? Bunun cevabını bulacağız. Tabi bu video bir tersine ikna videosu olacak. Siz de Renault Duster ya da Tesla Model Y arasında nasıl ve neden bir tercih yapardınız? Bunun da cevaplarını mutlaka yorumlar kısmına bekliyorum. Çünkü fiyat konusunda Renault Duster Tesla Model Y'nin yeni olmasına rağmen uygun fiyatına karşı biraz pahalı kaçıyor. Buna karşın sokaklarda her ikisini de görecek olmak ve bu otomobilleri tercih edenlerin neden bu otomobilleri tercih ettiğini anlamak da gerçekten bu haftaki konumuz olacak. Bugüne kadar kim kazanacak X-Star videolarımızı izleyen izleyicilerimizin bir kısmı ya bu karşılaştırmadaki araçlar aslında birbirine çok da fazla uygun değil. İşte ikisi aynı segmentte değil. İkisi birbirinin dengi değil gibi ithamlarla, yorumlarla bazen bizim kapımızı çalıyordu. Fakat bu haftaki videomuzun konusu ve konsepti kim kazanacak X-Star'cın dahi ötesinde. Evet, Tesla çok yakın zamanda uygun fiyatlı ve tamamen yenilenen tasarımıyla yeni model Y'yi satışa çıkarttı. Ülkemizde 1.866.203 liradan satışa çıkan yeni Tesla Model Y internet üzerinden birkaç dakika içerisinde stokları eritilerek bu talebin neden de büyük olduğunu da kanıtladı. Buna karşın yine uzun yıllar boyunca Dacia markası altında satışa çıkan Duster, ülkemizdeki o yağın yerli üretim modellerinden bir tanesi olarak Renault markası altına geçti. Tabi Renault'un altına geçince ne oldu? Biraz daha fiyat algısı yükseldi, kalite algısı yükseldi ve Dacia'dan Renault Duster'a dönüşümün E-Tech Full Hybrid 145 beygirlik versiyonun bedeli 1.969.000 liraya çıktı. Yani siz bugün tamamen elektrikli, hatta elektrikli otomobiller içerisinde yarı otonom sürüş özellikleriyle, üstün teknolojisiyle ve gerçek anlamda teknolojiyle otomobili birleştiren bir Tesla'ya Renault Duster'dan daha uygun fiyata sahip olacak kıvama geldiniz. Peki tüm bunlar ortadayken bugün niye bir Renault Duster satın almalıyız? Atlamadan ufak bir dipnot geçelim. Bu video herhangi bir markanın sponsorluğunda çekilmedi. Tamamen araba muhabbeti yapmayı seven bir dost meclisinde konuşacağımız, gerçekten üzerine de düşüneceğimiz bir konu olarak bu iki modeli karşılaştırmaya başlıyoruz. En büyük sebeplerden bir tanesi servis ağı. Gerçekten de üzerine düşünülmesi gereken konulardan bir tanesi. Tesla'nın Türkiye'deki servislerine baktığımız zaman İstanbul'da 2 tane ve bir tane de Ankara'da olmak üzere toplamda 3 adet servisi bulunuyor. Buna karşın Renault'un ise tüm Türkiye'de 47 tane servisi bulunuyor dostlar ki çok uzun yıllardır ülkemizde var olan bir marka, yerli üretim olmasıyla da servise parça konusunda bir adım öne geçiyor. Şunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Tüm bu kıstasların sonrasında siz olsanız halen daha uygun fiyata bir Tesla sahibi olmak ister miydiniz? Yoksa bu gerekçelerin neticesinde Renault Duster'dan devam mı ederdiniz? Mutlaka ve mutlaka haklı ya da bizim göremediğimiz farklı açılardan da bu konuyu değerlendirmenizi istiyorum. Biliyorsunuz yakın zamanda ülkemizde satışa sunulmak istenen elektrikli ve hibrit, ki bunların ortak özelliğinin Çin menşeli olması yatıyordu ama bu otomobiller Türkiye'de satılabilmek için 20 adet servisimizin olma şartı getirilmişti ve biz sizlerin geri dönüşlerine baktığımız zaman bu şartın gerçekten de haklı sebeplere dayandığını görebiliyorduk. Çünkü bir otomobili almakla bitmiyor. O otomobilin başına gelebilecek herhangi bir sorunda hem çevrenizde direkt bir muhatap bulabilmek hem de bekleme sürelerinin daha aza inmesi için servisin çok daha fazla olması bizim işimize gelen bir konu. İşte dostlar, Renault Duster burada ilk golünde rövaşataya atıyor. Elbette servis ağından sonra parçaların fiyatlandırması da gerçekten büyük bir kıstas oluyor. Burada aslına bakılırsa hani hem yurt dışı menşeli bir araba olmasından dolayı hem de çok teknolojik olmasından dolayı Tesla'nın parça fiyatlarının Renault Duster'a göre çok daha pahalı olmasını umuyoruz, değil mi? Ama araştırmalar şunu gösteriyor ki bu pek de öyle değil sanki. Renault'un resmi satıcılarından bir tanesindeki sol farının fiyatı KDV dahil 44.025 lirayken, çok ilginç bir durum belki ama bir önceki
Tesla Model Y'nin, ki bu yenilenen Model Y değil elbette, onun henüz fiyatlandırmaları netleşmedi. Var olan modelin farı, yine sol farı 11.040 lira. Yani Duster'ın bir sol farına nereden bakarsanız 4 tane Tesla Model Y farı alabiliyorsunuz. Bu da gerçekten beni şaşırtan ve yedek parça konusunda Duster'ın bir gol yemesine sebep olan nedenlerden bir tanesi oldu. Acaba sadece farlardan bu şekilde? Mesela bir kapısına baksak ne olur? Yine kapı konusunda hemen hemen benzer bir fiyatlandırma olsa da Duster Türkiye'de üretilmesine rağmen Tesla Model Y'den daha pahalı yedek parça fiyatlandırmasına sahip. Bu durum beni gerçekten fena halde şaşırttı dostlar ve ters köşe yaptı diyebilirim. Peki bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Türkiye'de üretilen bir parçanın yurt dışından gelen bir parçaya göre daha pahalı olmasını nasıl açıklarsınız? Düşüncelerinizi merak ediyorum. Bir diğer avantajsa yakıtın seçilebilmesi olacaktır. Renault Duster benzin ve elektriğin karmasıyla beraber hem tamamen elektrikli sürüş hem de benzinli sürüşle beraber uzun yollarda bizi biraz daha rahat ettirirken, Tesla tamamen elektrikli bir otomobil olduğu için yol üzerindeki güzergahlarda bir şarj istasyonu haritası çıkarmamız gerek. İşin maddi kısmını atlattıktan sonra aslında biraz daha gündelik hayattaki kullanım alışkanlıklarına, kullanım tarzlarına baktığımız zaman asıl farklılık ya da tercih edilme sebebi de ortaya çıkıyor belki de. Renault Duster ve Tesla Model Y arasında bir tercih yapabilecek olsaydık, burada Renault Duster'ın kefenin daha ağır basan tarafında olmasını sağlayacak yegane sebeplerden bir tanesi yakıtın seçilebilmesi olurdu. Ne demek yakıtın seçilebilmesi? Videomuzda baz model olarak aldığımız E-Tech Full Hybrid 145 beygirlik motor Duster'ın hem tamamen elektrikli hem de benzinli olarak ilerleyebilmesini sağlıyor. Bu da hem o elektrikli otomobil hazzını yaşamak isteyenleri ya da hazdan daha çok hem verimliliğini, sessizliğini yaşamak isteyenleri tatmin ediyor. Keza uzun yola çıktığınız zaman da benzinli otomobilin konforunu yine sizlere yaşatıyor. Tabi burada Tesla ya da elektrikli otomobil kullanıcıları belki de bu konfor kelimesine alınıyor olabilir. Fakat ben şundan bahsediyorum. Elektrikli bir otomobile sahipseniz, ki bunu yine elektrikli otomobil sahipleri çok iyi biliyor ki özellikle de uzun bir yola çıktığınız zaman yol üzerindeki elektrik şarj istasyonları arasında bir bağlantı kurmanız gerekiyor. Yani bir yol haritası çizmeniz gerekiyor. Çünkü her bir şarj istasyonu aynı hızda elektriği sizlere veremeyebiliyor. Aynı kalitedeki elektriği sizlere veremeyebiliyor. Ya da bazıları çok daha yoğun oluyor. Bu durumda da sizin bekleme süreniz artıyor. Fakat benzinli bir otomobilde yol üzerindeki herhangi bir yakıt istasyonundan aldığı benzinle beraber yoluna kesintisiz şekilde devam edebiliyor. İşte burada da Renault Duster'la Tesla Model Y arasında bir tercih yapacak olsaydık neden Renault Duster'ı seçmeliyiz sorusuna belki de en iyi golü vuran cevap bu olabilir. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bu tezin haklılığı var mı? Elbette ki Tesla Model Y'nin farkını çok daha rahat biçimde attığı şeylerden bir tanesi teknoloji. Tabii şunu diyecek olabilirsiniz. GSR2 standartlarıyla beraber Renault Duster'ın teknolojisi artık eskisi gibi değil. Yani biz 1.969.000 lira veriyoruz ama 145 beygir gücünde, 205 Nm torkunda hem benzinli hem de elektrikli, maksimum 180 km/saat hıza sıfırdan 100'e 10.1 saniye çıkabilen bir Renault Duster alıyoruz. Bununla beraber otomatik yanan farlar ve yağmur sensörü, şerit takip sistemi, trafik işaretlerinin tanıma sistemi, ISOFIX bağlantısı, ki bu gayet mühim bir özellik, güvenli mesafe uyarı sistemi, sürücü ve ön yolcu hava yastıkları, lastik tamir kiti, ABS, sürücü ve ön yolcu yan ve perde hava yastıkları, ön çarpışma uyarı sistemi ve acil fren destek sistemine de ayrıyeten sahip oluyoruz. Tabi bununla bitiyor mu? Asla. Easy Drive sürüş destek sistemlerinde de yeni Renault Duster ile beraber arka park sensörü, geri görüş kamerası ve hız ayar ve sınırlayıcı standart olarak geliyor. Birisi konfor mu dedi? Elektrikli ve ısıtmalı katlanabilir yan aynalar, elektrikli ön camlar, led ön farlar, 6 yönlü ayarlanabilir sürücü ve 4 yönlü ayarlanabilir ön yolcu koltuğu, eller serbest Renault Car sistemi ve elektrikli arka camlar, ki çok eleştiriyorsunuz bu konuyu. İşte Renault Duster E-Tech Full Hybrid 1.969.000 liralık modelinde arka kapıların camlarını elektrikli olarak yapmış.
LED gündüz farları, kumaş koltuk ve deri direksiyonda yine bu modelde sahip olabileceğiniz teknolojik özellikler arasında bulunuyor. Buna karşın Renault Duster'dan çok daha uygun fiyata 1.866.203 liraya bir Tesla modeli sahibi olursanız eğer, yani otomatik direksiyon ve trafiğe duyarlı hız sabitlemeye standart olarak sahip olabilirsiniz. Bu otonom sürüşü tek şarjla 500 km menzil ve maksimum 201 km/saat son hızla sıfırdan 100'e 7.6 saniyede yapabiliyorsunuz. Ayrıca Stealth Grey boya, 19 inçlik Crossflow jantlar, All Black Premium iç mekan, 30 günlük premium bağlantı denemesi de yine ücretsiz olarak sahip olabileceğiniz özelliklerden. Peki dostlar, siz ne dersiniz? Bir tarafta 1.866.203 liraya Elon Musk'ın sahibi olduğu yeni Tesla Model Y. Diğer tarafta 1.969.000 liralık fiyatıyla yerli üretim Renault Duster. Bu iki modelden sizin tercihiniz hangisinden yana olurdu? Bunun da cevaplarını yorumlar kısmında bir kez daha beklediğimi söyleyeyim. Ayrıca sonraki videolardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinize paylaşmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.